Evet, 30 dakika başladı. Şu anda karşımızda eski savcı Hasan Dursun var. Hasan Bey merhaba. Merhaba Erkan Bey. Eski savcı dedim ama ihraç savcı mı demek lazımdı? Veya hangi tabir doğru? Siz de bu 15 Temmuz sonrası görevinden alınmış savcılardansınız. Evet. Aslında eski savcı tabiri kullanınca şöyle bir şey akla geliyor. Sanki kendi rızasıyla emekli olmuş veya bir şekilde yaş haddinden dolayı mesleğini bırakmış bir savcı intiba uyanıyor. Ancak ben kendim eski savcı olarak değil, bir darbe neticesinde devrilmiş, yetki ve görevleri gasp edilmiş bir savcı olarak değerlendirip genelde yayınlarımda ve konuşmalarımda devrik savcı tabirini kullanıyorum. Evet, Dolayısıyla eski savcı. savcı, evet, devrik savcı sanki böyle bir rızası dışında, geçen rızamız dışında böyle bir sürece maruz kaldık. Dolayısıyla eski Peki. savcı denebilir diyelim. Peki, devrik savcı Hasan Dursun. Evet. Peki, şimdi sizin meslektaşlarınızı konuşmak istiyorum. Bu süreçte özellikle 15 Temmuz sonrasında pek çok hakim ve savcı görevinden alındı, yetmedi, hapse atıldı, yetmedi, hücrelere kondu. Kadın hakim savcılara kadar. Bunlar çeşitli ortamlarda çok detay ve az da olsa haberler geliyor. Çok fazla gündem olmuyor. Şimdi benim merak ettiğim konu, özellikle şunu konuşalım. Şu anda hakim ve savcı olarak 15 Temmuz sonrasında kaç kişi darbe suçlamasıyla hapislerde ve hücrelerde? Elinizde bununla alakalı bilgi var mı? İkinci maddede de şeyi konuşacağız. Darbenin hakim ve savcılar üzerinden nasıl yapıldı? Bunu konuşacağız. Önce birinci madde. Şu an elinizde yeterli malzeme var mı? Hakim ve savcılar kaç kişi hapiste, kaçı hücrede ve ne şartlar altında yaşıyorlar? Erkan Bey, bu hususta maalesef Adalet Bakanlığı özellikle 15 Temmuz sonrasında istatistik verileri paylaşmakta ciddi anlamda cimri davranıyor. Dolayısıyla biz kaç kişinin ihraç edildiğini, kaç kişinin cezaevinde tutuklanıp sonradan tahliye edildiğini, şu anda kaç tanesinin mahkum olduğunu bilmiyoruz. Ancak yaklaşık rakamlar üzerinden bir şey söylemek mümkün. 15 Temmuz sonrasından tedici olarak, çünkü sadece ilk 16 Temmuz sabahı 2741 tane meslektaşımız ihraç oldu. Sonrasında tedici olarak HSYK ihraçlarına devam etti. Ve bu sayı yaklaşık olarak 4560 sayısına tekabül edecek bir miktara yükseldi. Ki bu sayı 15 Temmuz sırasında yaklaşık hakim savcı sayısı 15.000 civarıydı. 1/3'lik bir orana tekabül ediyor. Bu ihraç edilen hakim savcılardan yaklaşık 2431 tanesi tutuklandı. Bu gerçekten çok büyük bir sayı. Çünkü darbenin hemen sonrasında gözaltına alınıp ihraç edilip gözaltına alınan hakim savcıların hemen hemen büyük bir kısmı tutuklandı veya adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu tutuklanan hakim savcılardan da 680 tanesi hemen ertesinde cezaevine girer girmez hücreye konuldular. Yani dolayısıyla belki 16 Temmuz sonrasındaki süreç içerisinde bunlar çok gündeme gelmedi. Bu tür veriler bir şekilde çok kamuoyu tarafından paylaşılmadı. Ancak daha darbe devam ediyorken 2741 tane meslektaşımızın ihraç edilip sonrasında büyük bir kısmının tutuklanıp hücreye atılması yani hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde izah edilemeyecek olan bir şey. Yani neden izah muhtacı birazdan soracağım. Evet. Şimdi özellikle kadın hakim ve savcıların hücrede olduğu söyleniyor. Onların da hücrede olduğu söyleniyor. Bunlarla ilgili elinizde, evet, biraz önce dediniz, Adalet Bakanlığı bu konuda yeterli bilgi vermiyor. Kendince bir hesabı vardır. Aşağı yukarı sizin tahmininize göre bildiğiniz, tanıdığınız hakim ve savcılar açısından baktığınızda epey var mı? Şimdi bu 15 Temmuz sonrasında iktidarda bulunan muhafazakar kimliğe ve düşünceye sahip olduğunu söyleyen bir partinin gönüldaşı olan hakim savcılar tarafından aslında bu tutuklamalar, gözaltılar yapıldı çoğu büyük oranda. Tabii bunlar kendilerine göre bir ahlaki sorgulama yapıp gözaltına alınan, ihraç edilen hakim savcılardan eğer eşler varsa bunların bir tanesini tutuklayıp bir tanesini serbest bırakmak gibi kendilerine göre böyle bir adalet gerçekleştirdiler. Yine çocuklar olan hakim savcılar noktasında özellikle tutuklamama konusunda bir irade gösterdiler. Ancak önemli görevlerde yer almış. Mesela HSYK üyemiz olan ve ikinci dairenin başkanlığı yapmış Nesibe Özer hanımefendi gibi. Ve sonrasında HSYK 2014 HSYK seçimlerine aday olan Yeşim Sayıldı gibi
Ayşe Neçe Gül gibi Adalet Akademisi'nde önemli görevde yer almış. Belli pozisyonda bulunan etkin ve kamuoyunda da bilinen, takdir edilen hakim savcı bayanları maalesef tutuklama konusunda özel bir emir ve talimat aldıkları için böyle bir merhameti göstermediler. Şu anda elimizde net bir sayı yok. Bu noktada bir şey söyleyemem. Ancak yüzden fazla meslektaşımız halen hücrede. Yani daha sonradan hücreye alınanlar ya tahliye edildiler veya daha farklı koğuşlara geçirdiler. İlk önceki o 680 sayısı şu anda halen korunmuyor. Ancak yüzden fazla 200'e yakın meslektaşımızın halen tek kişilik ve iki kişilik hücrelerde tutulduğunu biliyorum. Ama kaç tane bayan hakim savcı arkadaşımız hücrede, bu noktada net bir sayıya sahip değiliz maalesef. Ama onlarca olduğunu söyleyebilirim. Peki Hasan Bey, bu infaz indirimi münasebetiyle mafya babaları, ne bileyim işte tacizciler, hırsızlar, rüşvetçiler, işte ne kadar insan varsa bunları çıkardılar. Bu süreçte bu hakim ve savcılara herhangi bir şey isabet etmedi değil mi bu infaz indirimi münasebetinde? Yani etmemesi için çok ciddi bir özen gösterdiler. Tabii bu infaz yasasına herkes farklı bir yönden yaklaştı. Ancak şunu göz ardı ettiklerini düşünüyorum. Eğer infaz yasasında bugün tırnak içerisinde FETÖ'cü olarak itham edilip tutuklanan kişilerin herhangi birine lehine bir uygulama oluşabilecek bir düzenleme yapmaları, aslında 2016, belki bunu daha öncesi 2014'e götürebiliriz. 2014 yılından beri inşa edilen ve tüm anayasal değer ve kurumlarımızın da araç edildiği bir sistemin imha edilmesi anlamına geliyordu. Aslında 2014'te sonrasında FETÖ başlığı altında oluşturulan idari süreçler, yargısal içtihatların temel amacı iktidara muhalif olarak gözüken kişi ve grupların imhası için oluşturulan ilke ve prensiplerdi. Bu noktada tabii kendilerine göre seçici davranıyorlar. Dolayısıyla eğer çıkartılan yasada bu konuda lehe bir düzenleme yapılsaydı yeni soruşturmalara kapı aralanmayacaktı. Artık soruşturmalar bir şekilde yapılamayacaktı. Çünkü geçmişten elde ettikleri verileri kullanarak kişileri mağdur etme, onları adli mekanizmalara ve çarklara atarak kurban etme bir refleksi vardı. Dolayısıyla şu andaki yasal düzenlemede kesinlikle herhangi bir arkadaşımızın, meslektaşımızın bundan yararlanması söz konusu değil. Dediğim gibi bunun temel amacı da zaten 16 Temmuz'da başlattıkları süreci devam ettirme konusunda. Çünkü ciddi bir toplumsal baskı var kişiler ve kurumlar üzerinde. Bunun devamını sağlamak. Peki şimdi biraz önce rakamda verdiniz, bir 4000 küsur hakim 4560 evet. Hakim ve savcı görevinden alındı, hapislere atıldı, hücrelere atıldı. Bunları darbe suçlamasıyla, anayasal düzeni ortadan kaldırma suçlamasıyla bu hakim ve savcılar şu anda hücrede veya hapislerdeler. Evet. Peki buna delil neydi? Aslında Erkan Bey, işin zaten en böyle dikkat çeken hususu bu. Ben ve benim gibi ben de çünkü 30 ay süre tutuklu kaldım bu süreç içerisinde. Benim üzerime atılı suçlamalar diğer arkadaşların üzerinde de vardı. Darbeye teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olma. Ya bizimle ilgili oluşturulan HSYK'nın ihraç kararında, daha sonraki mahkeme tutuklama kararlarında veya hazırlanan iddianamelerde kesinlikle uluslararası toplumun, uluslararası hukukun kabul ettiği, delil olarak kabul bileceği herhangi bilgi ve belge yoktu. Temelde aslında 15 Temmuz'a kadar yargı içerisinde görevli işte milliyetçi, solcu ve muhafazakar hakim savcıların hazırladıkları fişleme listelerinin işleme konularak, bunlar temel alınarak oluşturulan bir kararlar silsilesi var diyelim. Dolayısıyla bizimle ilgili herhangi bir somut delil, herhangi bir veri kullanılmadı. Ellerindeki tek veri kendilerine muhalif olarak gördükleri hakim ve savcıların meslekten ihracıydı. Bunun için de ihraç kararlarının iddianamelere bakarsanız o kadar soyut ibareler vardır ki, yani o iddianamenin altına siz herhangi bir ismi yazabilirsiniz. Herhangi muhalif kişi ve grubu onun altına isim olarak koyup aynı iddianameye muhatap kılabilirsiniz. Ya bundan dolayı kamuoyu sesini çıkarmadı. Bundan dolayı belki çok ciddi bir tepki gösterilmedi. Ve bundan dolayı üzerimize atılı suçun büyüklüğü, çünkü darbeye teşebbüs gibi anayasaya, devletin varlığına, bütününe, milletin değerlerine saldırı gibi suçlama karşısında kimse bu tür şeyleri inceleme gereği hissetmedi. Yani iktidarın gösterdiği ve onun güdümünde çalışan yargının da altına imza attığı kararlar çerçevesinde maalesef delilsiz olarak yani iftira diyebileceğimiz ithamlarla tutuklanıp yargılandık, cezaevden atıldık diyelim. Peki HSYK, ben şunu hatırlıyorum. 15 Temmuz'un sabahında, yani 16 Temmuz sabahında HSYK derhal toplandı. Bir liste çıkarttılar. Bu 2740 kişilik bir listeydi zannediyorum. Evet. Bu listeyi ne çabuk hemen hazırlayabildiler ve bunları suçlu olduğunu, darbeye, anayasayı değiştirmek,
devleti yıkmak amaçlı darbe girişiminde bulunduğuna dair nasıl bir mesnetle yola çıktılar da bu kararı verebildiler? Yani biraz önce bahsettiğim gibi temelde tabii ki fişlemeler vardı. Ancak HSYK bu fişlemeleri o gece oluşturmadı. Biliyorsunuz 17-25 operasyonları sonrasında hükümet bir şekilde daha önceden kendisine tırnak içerisinde düşman kabul ettiği, işte adına Ergenekoncu veya Balyozcu adı verilen işte temelinde askerler vardı ama toplum kesimine karşı ciddi bir mücadele içerisindeydi. Sonrasında 17-25 sonrasında bu mücadele ettiği kişilerle beraber ortaklaşa bir karar alarak kendilerine bu operasyonları yaptığını düşündükleri, aslında dürüst, çalışkan, anayasaya ve yasalara olabildiği kadar riayet etmeye çalışan kişi ve kurumları hedef alma noktasında bir anlaşma yaptılar. Bunun yargıdaki yansıması şuydu: Yargıda Birlik platformu altında içerisinde kendilerini tırnak içerisinde solcu, milliyetçi ve muhafazakar olarak tanımlayan hakim, savcıların oluşturduğu bir birlik vardı. Ki bunların solcu kısmını CHP açık destekledi. Milliyetçi kesimini Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısı seviyesinde bir kabul ve destek gördü. Zaten muhafazakar olan kesimde Adalet Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin desteklediği bir birimdi. Bunların üyesi olan hakim, savcılar 2014 yılının başından itibaren 15 Temmuz 2016'ya kadar 2 yıl süreyle kendilerine karşı muhalif gördükleri, iktidara karşı farklı söylemlerde bulunan veya kendi eylemlerini desteklemeyen veya yetki ve görevlerini başkalarına kullandırma konusunda bir işaret ve belirti göstermeyen hakim savcıların hemen hemen hepsini muhalif olarak oluşturdukları bir torba içerisine attılar. Ve bu torbaya bir isim vermeleri gerekiyordu ki bunların hepsini ihraç etmeleri için bir gerekçe bulmaları gerekiyordu. 15 Temmuz sabahı bu hazırlıkları muhalif torbanın üzerine FETÖ damgasını vurdular. Aslında bu torba içerisinde herhangi bir dini hassasiyeti olmayan, süreç içerisinde din ve dini gruplara karşı ciddi mesafeli olan, herhangi bir ideolojik görüşü olmayan ancak temelde yetki ve görevlerini anayasaya olarak uygun kullanma noktasında refleks gösteren hakim savcılar da dahil olmak üzere herkesi bu torba içerisinde toplayıp 16 Temmuz sabahı da toplanan HSYK ihraç kararı verdi. Yani aslında işin temeli bu. Yani yargıda birliğin kontrolüne girmeyi kabul etmeyen. Ya çünkü burada bakın gri bir alan yoktu. Ya iktidara destek olacaktınız ya da muhalif olacaktınız. Evet. Yani ortada bulunan gruplar da muhalif kesime kaydedildi ve onlar da ihraç edildiler. Şimdi Hasan Bey, siz aynı zamanda da bir yayın yapıyorsunuz. Ben bir yayınınızda sizden dinledim. Video YouTube kanalınız var. Bu 15 Temmuz darbesinin aslında 15 Temmuz'dan sonra yapıldı darbe. Evet. Peki bu darbeyi asker üzerinden değil iktidar, yargı üzerinden yaptı iddiasını savunuyorsunuz. Bunu temellendirir misiniz? Aslında Erkan Bey, biliyorsunuz modern dünyada eğer herhangi bir güç iktidar yaparak, yani darbe yaparak mevcut bulunduğu ülkedeki dengeleri kontrol etmesi mümkün değil. Özellikle Türkiye gibi jeopolitik konumu çok önemli olan, işte Rusya'nın, Amerika'nın veya Avrupa Birliği'nin farklı politikalar çerçevesinde bir denge unsuru olan bir ülkede siz açıkça 1980'lerde, 60'larda veya daha öncesindeki zamanları tekrarlanan usulü bir darbe yapmanız mümkün değil. Ve siz askerileri kullanarak, silahları kullanarak bir darbe yapmanın ciddi bir kepçe toplayacağını, çünkü uluslararası anlamda bir insan hakları mekanizması var ve bu mekanizmaya da Türkiye üye. Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, gerekse Birleşmiş Milletler'in bu noktadaki sözleşmelerine. Dolayısıyla eğer siz darbe yapacaksanız, yani anayasayı askıya alacaksanız, anayasal tüm kurum ve kuruluşları kendi dar ideolojik görüşleriniz çerçevesinde yönlendirecekseniz ve tüm muhalif toplum kesimini baskılayacaksanız bunu askerle yapamazsınız. Bunu ancak yani yargı dediğimiz anayasasında ve diğer mevzuatlarında bağımsız ve tarafsız olduğunu deklar eden ve bu noktada çalışmak durumunda olan ve böyle kabul edilen öncelikle. Çünkü bunu aksini ispatlaması gerekiyor iktidar eden kişilerin. Dolayısıyla siz böyle bir mekanizmayı kullanarak yapacağınız bir darbe dünyadaki tüm baskı unsurlarını ortadan kaldıracak, içeriden gelecek tüm muhalif tepkileri yani minimize edecek ve ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkartacaktı. Dolayısıyla 2014 sonrasında yargı içerisinde ciddi bir zaten kaynayan bir kazan gibiydi yargı. Dolayısıyla bir turnusol kağıdı gibi her yaşanan olay farklı hakim savcıları da farklı köşelere itti. Ve sonrasında Yargıda Birlik platformu adı altında iktidarın tüm söylem ve eylemlerini koşulsuz, şartsız
yargısal karar haline getirecek bir hakim savcı sınıfı oluştu. Yukarıda bu noktada çok keskin böyle fundamentalist olarak yaklaşabilecek bir hakim savcı tabakası vardı. Altında da bunların gücünden korkup sinen başka hakim savcılar var. Dolayısıyla iktidar 15 Temmuz sonrasında zaten bakın yani bu dilendiriliyor ama çok üzerine düşmüyor. Daha darbe devam ediyorken 16 Temmuz sabahı siz daha gece işte saat 1'i 2'lerde toplanan bir kurul vesilesiyle 2741 tane hakim savcı ihraç etmekle aslında şu mesajı veriyorsunuz tüm herkese. Bakın ben anayasal güvence altında bulunan ve anayasanın açıkça tutuklamayacaksınız, evini aramayacaksınız, gözaltına almayacaksınız şekilde teminat altına aldığı bir hakim savcı grubunu bakın bir kalemde sildim. Herkes kendine dikkat etsin anlamında bir mesaj da vermiş oldu. Bu mesaj daha çok görevde bulunan diğer hakim savcılara yönelikti. Eğer siz de benim dediklerimi yapmazsanız bakın bunların durumuna düşersiniz. Çocuklarınız lojmanlardan çıkartılır. Maaşlarınızı el korum. Tüm mal varlığınızı elinizden alırım. Bununla beraber kalmayıp sizi yazılı ve görsel medya aracılığıyla herkese terörist ilan ederim ve aileniz anlamda da ciddi bir mağduriyet yaşarsınız. Eğer bunu istemiyorsanız benim dediklerim yapacaksınız anlamda bir mesaj olmuş oldu. Ve yargıyla dikkat ederseniz sonrasında tüm muhalif toplum kesimini kendileri doğrudan idari bir tasarrufla baskı altına almadılar. Hep ya Suç Ceza Mahkemesi'nin kararı ya savcılığın başlattığı bir soruşturma veya Arıza Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararı gibi ibarelerle siyasiler bunları kullandı. Ve şu anda bir darbede ne olması gerekiyorsa hepsi oldu. Anayasa lağvedildi, işte binlerce insan cezaevine girdi, işte bir sürü ifade ve düşünce özgürlüğü anlamında çok önemli olan kurum ve kuruluşlar başta medya organı olmak üzere kapatıldı. Düşünen tüm insanların zihinlerine büyük bir duvar örüldü, kilitler vuruldu. Ya zaten fiilen darbe oldu ama buna da kimse darbe demiyor. Halen 15 Temmuz'daki o tiyatroya atfederek kamuoyunu ve dünyayı uyutma refleksi var diyelim. Evet. Peki şimdi Hasan Bey programımızda ilerliyor. Şunu ben merak ediyorum. Şimdi bu 15 Temmuz sonrasında siz de dediniz nasıl darbeyi yargı üzerinden yapıldı bu konu. Ama şimdi bu sürecin en büyük zalimleri de yargı mensupları, en büyük mazlumları da yargı mensupları. Şimdi bunu siz nasıl analiz ediyorsunuz? Yani yargının bu derece birbirini kesen, biçen noktaya gelmesi bu ideolojik sebeplerle midir? Güce teslim olma sebebi midir? Hep düşünürüm. Yargı neden böyle güce her zaman teslim olur? Bu sınıfsal bir problemin kaynağı mıdır diye bakıyorum. Farklı sınıflardan insanlar hakim ve savcılar. Kimi kasabalı, kimi köylü, kimi şehirli. Farklı. Ekonomik anlamda da geldikleri aileler olarak baktığımda da ortak bir sınıfsal bir yerden de gelmiyorlar. O zaman sınıfsal bir eziklik yok ortada. Peki hakim ve savcıların bu güç karşısında bu kadar ezilmeleri ve aparat olabilmeleri neye bağlıyorsunuz? Bu anayasal korunamamaklıktan mı? Ahlaki problemden mi? Nedir mesele? Aslında bu sorduğunuz soru çok yönlü bir soru. Yani bunu sadece net bir cevabı yok. Kişilerin yaşadıkları ekonomik ve sosyal gerçeklik, süreç içerisinde toplumsal yaşadığımız travmalar, darbelerle işte sürekli olarak milliyetçi ve muhafazakar kesimin işte bir dönemde mağdur edilmesi, bir dönem solcuların mağdur edilmesi, sonrasında hakim ve savcıların diğer devlet organları ve temsile karşı ciddi anlamda ezilmeleri. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. İlk görev yerim olan Diyarbakır Ergan ilçesine gittim. Orada bir vesileyle Çermik denen bir ilçeye gidip Çüngüş denen bir ilçede geçici olarak yetkilendirilmiştim. Gidip baktığımda bakın oradaki kıdemli savcı diyeceğimiz savcının kapısının kolu kırıktı. Yani lojmana gittiğimizde lojman kapısında koca bir açıklık vardı. Şimdi siz bu şartlarda çalışmayı kabul etmiş veya bu şartlarda çalışmaya mahkum edilmiş. Bunun karşısında da iktidarı ve yürütmeyi temsil eden kaymakama olabildiği kadar büyük olanaklar sağlayan, diğer birimlere olabildiği kadar çeşitli araçlarla donatan bir devlet refleksiyseniz zaten ekonomik olarak demin bahsettiğiniz toplum kesimlerinden geri olmak ciddi bir kompleks de oluşturuyor. Yani siz zaten devletin karşısında sürekli olarak ezilen, onun temsilcileri karşısında sürekli olarak böyle korkan bir toplum kesiminden geliyorsunuz. Aslında sizin hakim savcı olmaktaki amacınız yasalardaki ve anayasadaki temel hakları güvence altına alarak onları kutsamak, o noktada bir kahramanlık göstermek değil. Daha öncesinde ezildiğiniz bir makama gelerek başkalarını ezmek veya ezilmenin önüne geçmek. Dolayısıyla ben kendimde ve diğer arkadaşlarıma gözlemlediğim bu kompleksin çok önemli bir tesir olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu komplekse gelen insanlar, bakın bu süreçte de gördük. Yani insanlar
bir şekilde parasıyla, makamıyla, ahlaki değerleri karşısında bir seçme şansı ve seçme durumunda kaldıklarında doğrudan makam ve parayı seçiyorlar. Çünkü bu toplum da bu mağduriyetleri ilkesel anlamda koruyup zalimlerin karşısında dik duran bir refleks göstermiyor. Herkes güçlünün yanında yer alan bir tavır sergilediğinden dolayı hakim savcı arkadaşların çoğu bakın bunu birebir dilendiriyorlar. Ya memleketi sen mi kurtaracaksın? Ya bırak bu dosyada şöyle karar ver ne olur? Sen kendini harcarsan kime ne faydan olacak gibi hakikaten çok zehirli ve bunu da anayasanın veya uluslararası hukuk ilkeler çerçevesinde izah edemeyeceğiniz meseleler. Yani bu o kadar çok yönlü bir mesele ki bugün tabii ideolojik olarak yaklaşanlar da var tabii ki. Yani yargı aslında toplumun bir yansıması. Yani çok da bizden farklı bir şey değil. Evet. Güce tapan bir toplumun güce tapan hakim ve savcıları. Yani o hakim ve savcılar da uzaydan gelmiş. İşte bu toplumun içinden çıkıyor. Polisi neyse, gazetecisi neyse ki işte şu anda diğer meslek grupları da açısından Diyanetine kadar neyse hakim savcısı da o olmuş oluyor günümüzde. Peki şimdi bu hücreler bu öfkeyi nasıl izah ediyorsunuz? Neden bu kadar? Yani şimdi kadın insan hakikaten içi parçalanıyor. Hakime hanım, savcı hücrede hadi erkek de hücrede ama hücreye atacak kadar bu eziyet çektirmenin anlamı ne? Yani bunu çok düşünüyorum. Buna dair kendime dair farklı cevaplarım var tabii ki. Çünkü şu anda 15 Temmuz sonrasında aslında toplumun ya biliyorsun şu andaki iktidarda her ne kadar AK Parti gözüküyor olsa da arkasında işte Devlet Bahçeli'nin temsil ettiği bir milliyetçi bir kadro da orada. Veya Doğu Perinçek'in temsil ettiği bir güç de iktidara bir şekilde yolda yöntem göstererek veya çeşitli zamanlarda onlara mihmandarlık yaparak iktidara bir şekilde gemisini yürütüyor. Dolayısıyla olaya şu açıdan bakmak lazım. Ya bu hücreye alınan insanların, hakimlerin, hakim bayanların ve diğer işte kişilerin hücreye alınmasıyla aslında herkes kendi kini ve nefretini onlar üzerinden tatmin etmeye çalışıyor gibi geliyor. İktidar 17-25 ve sonrasında kendisini işte mağdur etmeye çalışan veya kendisini hırsızlıkları ve yolsuzlukları vesilesiyle gücünden etmeye çalışan bir bürokratik kadroyu başında yargı mensupları olmak üzere cezalandırmaya çalışıyor. İşte diğer tarafta Ergenekon ve balyoz sürecinde mağdur olan insanlar kendilerini mağdur ettikleri düşündükleri hakim ve savcılara yönelik olarak ciddi anlamda bir kin ve nefret gidiyorlar. Yine milliyetçi dediğimiz kadroda maalesef yani her ne kadar ilkesel anlamda suça karşı gibi dursalar da maalesef yerleşik ve toplumsal bir gerçek olarak ciddi anlamda suç örgütlerinin içerisinde bulunduğu veya bir şekilde onları kullandığı bir yapılanma. Onlar da bu noktada kendilerine zarar verdiklerini düşündükleri hakim ve savcıları veya emniyet mensuplarını mağdur etme noktasında bir refleks gösteriyorlar. Aslında hücrede bulunan hakim savcıların baktıkları davaları keşke kamuoyu öğrenebilse aslında neden hücreye alıntıları da daha net anlaşılacak gibi geliyor. Tabii bunlar onların menfaatleri. Bir de 15 Temmuz sonrasında yargı yoluyla darbe yapan bir irade başta görevdeki bulunan hakim savcılara olmak üzere herkese onları örnek olarak göstererek bakın bana biat etmezseniz sizi anayasaya, uluslararası tüm mevzuatlara ayaklarının altına alarak bu hale getirimin mesajını vermek istiyor gibi geliyor bana. Evet. Dolayısıyla bunun farklı yönlerden birçok cevabı verilebilir. Ama akli ve mantık hiçbir cevabı yok bunun. Peki Hasan Bey son sorum da şu olsun. Evet şu anda hakim ve savcı, yargı işte siyasetin ve gücün ne diyorsa onu yapan bir noktaya geldi. Bu noktada ama bu yargının önceden de böyle olduğu, cemaatin kontrolünde olduğu sözleri ve iddiaları da var. Siz de o dönemde savcılık yaptınız. Evet. Bu iddialar hakkında yani değişen bir şey olmadı aslında. O cephede hakim ve savcılar cephesi değişen bir şey olmadı. O gün de cemaatin etkisi ve talimatlarıyla hareket yapıyorlardı. Şimdi de AKP'nin talimatlarıyla yapıyorlar. Peki bu iddia hakkında ne diyorsunuz? Bakın ben savcı olmakla beraber 2011 yılından 2014 yılına kadar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun tekçi hakim olarak görev yaptım. Tabii ki üye değildim. Dolayısıyla üyeler arasında neler konuşulduğunu, ne gibi kararlar alındığını bilemem. Ancak benim şöyle genel bir kanaatim ve gözlemim var. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında özellikle belli medya organlarının yönlendirmesiyle ve teşvikiyle HSYK yani 2010 referandumundan sonra göreve başlayan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun tırnak içerisinde cemaatin kontrolde olduğu iddia edilip bu noktada haberler yapılmış ve böyle bir algı oluşmuş olsa da ben hani fiyatta şunu biliyorum. Bakın Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Adalet Bakanlığı kurulun anayasadan kaynaklı olarak doğal üyeleriydi. Ki halen öyleler. Dolayısıyla
iktidarın sürekli olarak üyeler üzerinden, özellikle 2010 referandumdan sonra seçilen, kendileri liste halinde seçtirdikleri üyeler üzerinde ciddi bir baskısı olduğunu, kendi eylem ve kararlarını koruma konusunda onlara ciddi baskılar yaptığını birebir biliyorum. Dolayısıyla bugün nasıl iktidar mevcut HSK'yı kullanarak yargıyı dizayn etmeye çalışıyorsa, o zaman da yine iktidar çeşitli aparatlarla, çeşitli kişileriyle ve kullandığı farklı yol ve yöntemlerle yine HSK'yı kendi eylemleri, kendi idealleri doğrultusunda kullanma konusunda refleks gösteriyordu. Ve bugün aslında kamuoyunda mal olmuş belli davaların, belli olayların da arkasında baktığımızda en çok menfaat temin edeni, en çok yarar sağlayan yine iktidardır. Dolayısıyla iktidarın, cemaatin HSK'yı kullanarak, yargıyı kullanarak nasıl bir menfaat temin ettiğini ben anlamış değilim. Yani daha öncesinde Ergenekon ve Balyoz davaları, çünkü bu noktada bunları kullanarak ciddi bir yargının cemaat kontrolünde olduğu algısı oluşturmaya çalışılmıştı. O davalarda da en çok menfaat temin eden iktidardı. Yani o davaları kullanarak, yani ve bir şekilde onun oluşturduğu toplumsal algıyı kullanarak sürekli seçimler kazanan, toplumsal anlamda etkisini artıran bir iktidar vardı. Bugün de yine yargıyı kullanarak kendi makamını, kendi otoritesini güçlendiren bir iktidar var. Dolayısıyla bence gözden kaçırmaya çalışan her iki kurulun da arkasında bir şekilde yani bu bakın yani biraz şunu gözden kaçırıyoruz. Bir anayasa değişikliğiyle, bir yasal değişiklikle 100 yıl, 150 yıl boyunca kurumsal hale gelmiş bir tırnak içerisinde derin devlet yapılanmasını değiştirmeniz veya bir şekilde buna karşı farklı bir güç alanı oluşturmaz mümkün değil. Dolayısıyla hep arkada farklı bir gücün yargıyı kullandığını, yönlendirdiğini, bu noktada bazen korkutarak, bazen onlara ödül vererek, bazen farklı açıklarını ortaya koyarak bunu yaptığını gördüm, gözlemledim. Dolayısıyla ben 2010 sonrasındaki kurulun cemaatin menfaatleri, dar alandaki menfaatler çerçevesinde hareket ettiğini gözlemlemedim. Tabii ki buna dair farklı iddiası olanlar varsa bu bir şekilde oturup konuşulur ve daha sağlıklı bir sonuca varılır. Ancak ben buna katılmıyorum. Peki böyle diyelim. Hasan Dursun Bey, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Erkan Bey. Görüşmek dileğiyle.